Evet, nasıl gidiyor beyler bayanlar? Bir süredir benden direnç bantları ile ilgili antrenman videosu bekliyordunuz. Beklediğiniz video geldi işte. Bu videoları yapmaya şu an için çok zamanım olmuyor ama bu problemi çözeceğim ve daha sık gelmeye başlayacak videolar, merak etmeyin. Ki tek bir kaynağa bağlı kalmayın zaten. Bu içerikleri üreten tek kişi ben değilim. Başka videoları da izleyebilirsiniz. Farklı fikirler kazanmanızı sağlar. Tabii insanlar çoğunlukla benden istiyorlar bu tip videoları çünkü diğer izlediğiniz kişilerde detaylı bir anlatım yok. Sadece neyin nasıl yapıldığı gösteriliyor, o kadar. Ben gösterdiğim gibi aynı zamanda anlatıyorum çünkü ben bir antrenörüm. Diğer izlediğiniz sayfalarda çoğunluk sporcu oluyor ve onlar kendi bilgilerini, beceri ve tecrübelerini aktarıyorlar size sadece. Ben bir antrenör olduğum için işin neden sonuçlarıyla açıkladığım zaman insanlar benden talep ediyor tabii ki. İşte benim de zaman sıkıntım var tabii ama en azından şimdilik. Neyse, şimdi direnç bantlarının dövüşçüler için neden değerli olduğundan bahsedelim biraz. Herhangi bir ağırlık düşünün, dumbbell, halter veya cable ne olursa olsun. Bu ağırlıkların konsantrik ve egzantrik kasılma fazları vardır. Yani kaldırırsınız ve indirirsiniz. Direnç bantlarında sadece konsantrik kasılma vardır, egzantrik bir kasılma yoktur. Aksine egzantrikte hareketin geri çekilmesinde size yardımcı olur. Yani şöyle bir şey. Durduğu yerde bir direnci yok. Çektiğiniz zaman direnci artmaya başlıyor. Ve ne kadar çok çekerseniz direnci o kadar çok artıyor. Doğal olarak bu bandı herhangi bir yere tutup çekerek, mesela buradan row yapalım. Bu cable'la yaptığım row ile kıyaslanırsa çektiğim zaman çektikçe direnci artacak. Uzattığım zaman direnci azalacak. Çektiğim sürece daha da sertleşecek. Uzattığım zaman bırakacak. Şimdi bunu biz nasıl kullanabiliriz? Bizim için neden değerli? Biz yumruk veya tekme atarken, böyle ofensif hamleler yaparken herhangi bir ağırlığı veya vücudumuzu kasarak, ekstra sıkıştırarak bu şekilde boşlukta taşımıyoruz. Konsantrik bir kasılma var, egzantrik de var tabii ki. Hareketi gidip götürüp çekmekte kullanıyoruz tabii ki bunu. Ama esas olan olay ani bir kasılmayla hızlı bir şekilde vuruşu ileri doğru patlayıcı şekilde yapmak ve aynı şekilde aynı hızla geri çekmektir. Bu hareket paternine yardımcı olacak dinamik kasılmayı bize sağlayabilen şey bu bant işte. Çünkü dediğimiz gibi konsantrik kısmında sadece kasılma var ve kol ileri gittikçe veya fulcrum uzadıkça direnç artıyor. Ve hareket bittikten sonra hızlıca geri yerine çekerken bize yardımcı oluyor. Örnek. Yumruk çalışmalarında bandı kullanabileceğimiz bir yöntem. Aldık buraya. Bu şekilde omuz seviyesine koyduk. Herkesin hizası ayrıdır. Kendi omuz seviyenize göre koyun. Bu tarafa geçtik bu şekilde. Elim tam omzumun hizasında olsun. Dirseğim normal duruşumda olabilir. Böyle vurmadan önce şöyle dirseği açmak vesaire yok. Tam şu şekilde buraya doğru geçtik. Buradan cross vuruşu yapacağız. Şu seri şekilde. Bu. Bunu olabildiğince maksimum hızda yapmamız gerekiyor. Tekrar tekrar yapacağız ve tekrarlarımızı belirleyecek olan şey hiçbir zaman kurduğunuz bir dakika değil veya belli bir tekrar sayısı değildir. Olması gereken hızınızın %20 kadar düşmesidir. Tabii şöyle, herkesin güç seviyesi de farklıdır, hızı uygulayışı da farklıdır. Doğal olarak bu direnç bandının size vereceği uyaran da ona göre yeterli olacak veya olmayacaktır. Mesela bu turuncu bir band ne kadar? 3 santim miydi neydi bunların width kalınlığı? Bunun verdiği belirli bir direnç var. Bununla eğer 50 tekrar çok rahat yapabiliyorsanız sizin siyah olana daha kalın bir banda geçmeniz gerekiyor. Bakayım mesela. Bunu zorlamak amaçlı biraz daha ileriye doğru gidebiliriz de. Diyelim ki işte yaparken artık zorlanmaya başladım. Şöyle tam gitmiyor veya hızım yarı yarıya düştü. Orada seti bitirebiliriz. Diğerine geçebiliriz. Bunda da sol direğini güçlendirmek isteyenler şu şekilde durabilir. Bu jab vuruşunu adımla beraber şöyle çalışabilir. Bu gibi. Veya diğer taraftan yine cross çalışabilir. Vuruşu yaptıktan sonra bu hızla sizi geriye doğru çekiyor. O yüzden çekişte şöyle bir hamle olacaktır. İttikten sonra sizin biraz dengenizi bozuyor. Burada dengeyi, merkezi biraz daha korumanız gerekir. Yani ilk başta gidişte buraya kadar hızlı gittiği için güzel ama şimdi hızla sizi çekmeye başladı. Harekette geriye doğru gideceği için şu arkaya doğru savrulmamanız lazım. Burada çok basit bir kavram üzerinden ben sadece direkt yumruk gösterdim. Burada yapacağınız şeyler kesinlikle sadece bu direkt yumruklar, cross, jab gibi şeyler değildir. Yan tarafa geçip kroşe de çalışabilirsiniz. Çok değerlidir. Ups. Evet, duruşuma geçtim.
Bayağı zorlu oluyor böyle. Tekrar yapınca. Şöyle farklı çalışmalar da yapabiliriz. Mesela ilk vuruşu buradan yaparız. 45'e geçip buradan yaparız. Ups, denge bozuldu. Bunları yaparken duruşunuzu bozmadığınızdan emin olun. Daha fazla vuracağım derken eli böyle aşağı indirmek vesaire yok. Yoksa böyle dengeniz bozulabiliyor. Duruşunuz her zaman sabit olsun. Ben kickboksçu olduğum için ona göre bir duruş yapıyorum. Boksörler kendi duruşlarına göre ayarlayabilirler bunu. Şimdi şöyle bir teori de var. Bunları yaparken hani diğer elinde de bir dumbbell tut. Bunu yaptıktan sonra bununla hızla kendini çekerken bununla kroşe vuruşu yap gibi. Böyle teoriler var. Bunlar işe yaramayacaktır. Bunlar biraz egzantrik şeyler. Dediğim gibi bunlar ağırlığı yer çekimine karşı sürekli olarak taşıdığınız hareket paternleridir diyelim. Ve bizim sadece hareket ettikçe direnci artan ve daha sonradan egzantrikte bize yardımcı olan bir şeye ihtiyacımız var. İşte o bu. Tabii böyle olduğu için de kas geliştirme potansiyeli daha azdır. Ama biz bunu kas geliştirmek için yapmıyoruz zaten. Hız kazanmak için yapıyoruz. Yani uzun lafın kısası. Bunu buraya koyup işte bunu vurdun. Bu gelirken de onun kuvvetiyle yok aparkat çıkar. Yok kroşe çıkar. Bunlara ihtiyaç yok. Şey olabilir ama. Diğer bir bant daha alırsınız. Burada ortada tutarsınız. Şimdi bu ağır, bu hafif biraz zor olacak göstermem. Buradan vuruşları yaparsınız. Bunlar olabilir. Bakayım turuncuda daha iyi yapıyordum. Bu büyük ihtimalle benim işim biraz ağır olacak ama. Yok, hareketimin biraz formunu bozuyor. Belki alışık olmadığımdan, belki de yeterince güçlü olmadığımdan. Bununla daha rahat hareket edebiliyordum. Bu da ayrıca bir örnek olsun. Eğer hareket formunuzu bozuyorsa, eğer sanki hiçbir şey yokmuş gibi şu %100 hızda, şu maksimum hızınızda atışınıza engel oluyorsa şuna işe yaramıyor demektir. Çok fazla yük demektir. Hız çalışmalarında hangi formda olursa olsun, bant veya ne olursa olsun, hareket hızı düştüğü yerde o anlık set biter. Yani güç çalışmasının tam tersidir diyebiliriz. Mesela vücut geliştirmede, hipertrofide hareket hızının yavaşlaması önemlidir. Orada o kasları son noktasında zorlayıp uyaranı vermek. Ama bu hız çalışmalarında tam tersidir. Ağırlıklarla da hız çalışmaları yapılabilir, vücut ağırlığıyla da yapılabilir. Bunları ilerideki videolarda anlatırım. Ama hız çalışmalarındaki temel esas maksimum hızla yapılan tekrarların hızının düşmesidir. Yani düştüğü yerde set biter. Tabii bunlarla kısıtlı değiliz. Bir örnek daha. Daha küçükçe bir şey alabiliriz. Şöyle arkaya sararız. Bunu burada tutmak pek konforlu değil ama bu şekilde gölge boksu çalışmaları yaparız buradan. Yabancı geliyor biraz bana da. Bayağıdır yapmamışım. Özellikle direkt yumruklarda zorlar. Bu şekilde gölge boksunda da yapabilirsiniz maksimum hızda. Veya belli bir drill'i tekrar hızınız düşene kadar da yapabilirsiniz. Mesela bunun gibi. Böyle yapınca biraz form bozuluyor ama çok da önemli değil. Temelleriyle formunuzu doğru tutun yeterlidir. Herkesin seviyesi farklıdır. Kimileri bu ince bantlarla başlamak isteyecektir, kimileri daha kalın olanlarla başlamak isteyecektir. Ve ilk başta çalışma süresini arttırmak kaydıyla daha sonradan çalıştığınız bantın kalınlığını arttıra hız ve patlayıcılığınızı bu şekilde antrene edebilirsiniz. Tekrarların hızınız %20'lere düşene kadar süreceğinden bahsetmiştim. Setler 2 ila 5 arasında olabilir. Hız çalışmalarına ne kadar ağırlık vermek istiyorsanız o kadar çok arttırabilirsiniz. Ama şöyle ki bu çalışmalar hep maksimal eforda yapıldığı için çok uzun süre devam ettiremeyeceksiniz. Bir hız çalışması 20 dakika, yarım saat gibi bir şey olmalıdır. Belki dövüş antrenmanından sonra bu drillleri yapıyorsunuz. Belki de tamamen ayrı bir günde yapıyorsunuz. Toplamda ayıracağınız zaman 20-30 dakika kadardır. Daha sonradan zaten antrenmanınızın verimi düşer çünkü maksimal bir efor veriyoruz. Ona göre setlerinizi ve çalışmak istediğiniz egzersizleri ayarlayın, sıraya koyun. Direnç bantlarında yumruk ve tekme çalışmalarıyla da ilgili kullanabileceğimiz egzersizlerle ilgili ayrı videolar yapacağım. Sadece spesifik tek o egzersizi detaylarıyla o videoda anlatıyor olacağım. Hepsini ayrı videoya koymayalım, kafalar karışmasın. Evet, bu böyle temelli, bilgilendirici bir video oldu ve devamı gelecek. Bilgi paylaştıkça değerlidir.